Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Lamia'nın Crown ipiyle bu videoda şahane bir proje hazırlayacağız beraberce. Böyle mevsimlik olsun istedim. İpimizin içeriğinden bahsedeyim öncelikle. Şöyle hemen döndürüyorum. %50 pamuk, %50 akrilik içeriyor ipimiz. 200 gram, totalde hepsi 200 gram. 800 metrede uzunluğunda. Şimdi bununla böyle bir yelek düşünüyorum. Hemen tişörtlerimizin, işte askılı bluzlarımızın, belki de bikini mayolarımızın bile üstüne giyebileceğimiz bir parça olacak. Videonun sonunda size ebatlarından tabii ki bahsedeceğim. Ne kadar ip gittiğinden söz edeceğim ki siz de ona göre temin edebilir, örebilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. İlk olarak tabii ki kuşağını kestikten sonra buradaki renk düzenine göre de açıktan koyuya ya da koyudan açığa doğru bir sıralama yapacağım. Renk geçişini devam ettireceğim. Her aşamasını sizinle paylaşacağım. Büyük parçayı ben örüp hazırladığımda küçük bir modellemede de modelin nasıl ilerlediğini sizlere göstermek istiyorum. 3,5 milim tığ ile örmeyi planlıyorum. O zaman başlayalım. Açtım önüme. Koydum, renk sıralamasını bozmadım. Aynı şöyle taç şeklindeydi ya. Bundaki renk sıralamasını bozmadan aynı dizildiği gibi çıkarttım. Şimdi bu mantıkla da başlayacağım. Etekten yukarıya doğru devam edeceğim. Açıktan koyuya doğru yukarı gitmeyi planlıyorum. Evet efendim, o minnoş parçalarla ayırdığımız ben kol altına kadar olan kısmını ördüm yeleğin. Geriye kaldı bu. Bunun da yarısını ördüm. Yani bu kısma aman 4,5 adetini ördüm. Yarısını ayırdım. Şimdi bu 4,5 adeti ördüğümde uzunluğu 33 santim koltuk altına kadar ipi ayarladım ona göre. İpi tam olarak hani kullanmak istiyorum. Genişliğini ise 105 santim olarak ördüm. Ancak şunun altını çizerek belirtmek istiyorum ki ip esneme payı çok fazla olan bir ip. Bunu mutlaka dikkate alın. Ördüğünüzde de anlayacaksınız ama örmesi bu kadar mı keyifli olur bir ipin. Elimde yok gibi, kuş gibi derler ya, kuş gibi bir ip örüyorum. Yani bunu belirtmek isterim size. Tam böyle yazlık tiril tiril parçalar örebilirsiniz. Bayıldım. Şimdi 4,5 3'ü tam. Buçuğu burada, bununla devam edeceğim. Kol kısmında ayırma yaptım. Bu ayırmaları nasıl yaptığımı size göstereceğim ama ayırma kısmına geçmeden önce modeli nasıl kuruyoruz onu anlatmak istiyorum. Büyük parçada elinin 105 santim olduğunu söylemiştim biliyorsunuz. 105 santime 62 adet badem örerek başladım. Şimdi 62, burada size gösterdiğimi ben normalde orijinalde 62 badem üstüne kurdum ama burada ufak bir modellemede anlatacağım. Bunun için de 6 tane badem hazırlayıp onun içine öreyim istiyorum. Tığımı söylemiştim zaten biliyorsunuz, 3,5 milim. Bademleri nasıl hazırlıyoruz? İlk olarak hemen bir ilmek çıkartıyorum. Sadece ilk başlarken burada 4 tane zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Burada ilk çekmiş olduğum zincirin içine batıp bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği çıkarttıktan sonra 3 kere de çıktığım bir trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. İlk bademimi oluşturdum. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın artık 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bu defa bu bademle oluşan boşluğun içine batıyorum. Ve 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3. Tığın üstüne ipimi aldım. İlmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3. Bunun gibi. Şimdi modellemede size hemen ufak bir parçayı hazırlayacak kadar bademi örüyorum.
Altıncıyı da yapayım. Artık yeter diye düşünüyorum. Ve hemen burada bir ilmek, bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıp etrafında döndürüyorum. Bu ilmeği arkasından geçirip bir yalancı trabzanımı örüp başlıyorum. Bademlerin içine 3 tane ikili trabzan örmeyi. Bakın bu hariç, bu yukarı çıkış trabzanımda. Bademin içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Her bir bademin içine 3 tane ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Bu ilk grubum. İkincisi, üçüncüsü. Şöyle göstereyim size. Modeli böyle kuruyorum. Sonuna kadar geleyim. Son bademin içindeyim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi burada bitirirken de başta olduğu gibi burada trabzanla başlayıp burada da trabzanla bitireceğim. Hemen burada ilk örerkenki bademin oluşan dibine batıyorum. Buradan bir ikili trabzanımı çıkartıyorum. Daha sonra yine bir zincir çekip yükselttiğim ilmeğimle bir yalancı trabzanı örüp arkasını döndürüyorum. Arkasını döndürdüğümde bu üçlü grubun ortasındaki trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha örüyorum. Sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. Diğer üçlü gruba gidip yine onun ortasındaki trabzanına batıp bir ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Yine tığın üstüne ipimi aldım. Ortadaki trabzana battım üçlü grubun. 2 zincir, tekrardan ikili trabzan ve diğer üçlü grup. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Son üçlü gruba da gelip yine aynı şekilde böyle V ve ters V'lerimi oluşturmuş oldum. Buradaki trabzanın tepesine de batıp bir ikili trabzanımı öreceğim. Yeniden trabzanla yükseliyorum. Benim yalancı trabzanım. Hemen arkasını döndürüp V'nin içine, düz V'nin içine, bakın şuraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra direkt yine V'min içine gidiyorum. Onun da içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrardan şöyle yatırıp size göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Düz ve ters V'ler var. Ben hep düz V'lerin içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Buraya kadar da aynen 1, 2, 3 tane daha öreceğim. Buraya kadar aynen doldurup geldim. Burada da yeniden bu trabzanın üstüne batıyorum. İkili trabzanımı örüp yine yukarıya bir trabzanla çıkıyorum. Tekrardan döndürüyorum. Yine artık üçlülerin ortasındaki trabzana batıp V'lerimi oluşturma vakti. Bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan. Tekrar yana atla. Bir ikili trabzan, bir ikili zincir ve aynı boşluğun içine örerek işte bu mantıkla da artık dilediğiniz uzunlukta ve genişlikte
modeli uygulayabilirsiniz. O zaman büyük parçaya geçip nasıl ilerlediğimizi daha detaylı görelim. 105 santim genişliğindeki bu parçamı burada 62 tane bademin içine kurdum. Altta 62 badem ve içine yerleştirdiğim 62 tane ikili trabzanlardan oluşan gruplar var. Bunu 31 sıra olarak tekrarladım. Tabii ki sadece bu dolgu kısmını bahsetmiyorum. V kısmı da dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4 diye 31 sırada 33 santime ulaşarak koltuk altına kadar ördüm. Buradaki bademlerin 23 tanesini bir öne, 23 tanesini diğer öne, ön parçalara ayırdım. Şuradaki ayrı ilmek belirleyiciyle tuttuğum orta kısmı da 16 adet kutucuk ile arkaya bıraktım. Yani modelim gereği arkayı dar tutmam gerekiyor. Üste doğru. 16 arkada, 23 artı 23 önde. 23 artı 23 46, 16 daha 62 tane bademimin içinde kurduğum kutucuklara denk geliyor. Böyle bir ayrım yaptım. Siz de bu ayrımı yaparken böyle eşit olmasını, iki önün birbiriyle eşit olması gerekiyor. Bunu unutmayın. İki ön parça eşit olacak birbiriyle. Renk geçişlerini de biliyorsunuz zaten açıktan koyuya doğru ayarlamıştım. Şu bir parça ortalama olarak 6 sıra gibi örüyor. Bunu söyleyebilirim. 6,5 da diyebilirim yanılmıyorsam. Onu da ben renk geçişleyip kullandığım için her tarafı eşit dağılım olmasını istiyorum ve tamamlarken önlere, arkaya yedirerek gideceğim. Şimdi birazdan bu ipi kullanırken 2 sıra buraya, 2 sıra buraya, 2 sıra da buraya örerek ilerleyeceğim. Ama siz şayet tek renk iple ilerliyorsanız bu ayrımı yaptıktan sonra ideal kol uzunluğuna, omuz genişliğine geldiğinizde tek renkle oraya kadar devam edebilirsiniz. Burayı bırakıp arkayı örebilirsiniz. Burayı bırakıp arkaya devam edebilirsiniz. Şayet dediğim gibi renk geçişli ip kullanmıyorsanız ben bunları yedirerek devam edeceğim. Bizim için tabii böyle bir kolaylığı var. Chrome'da bunlar kendi içinde ayırmışlar yumaklara. Normalde bu tarz bir ürünü kendi içinde renk geçişi olan büyük bir yumakla örüyorsak içinde kendimiz bu şekilde ayırıyorduk. Şimdi Lamia bizim için Chrome kalitesinde bunu ayırmış tek tek böyle. Yani aldığınızda şu şekilde bir ip alıyor olacaksınız. Renklerine göre ayrılmış. Siz de onu istediğiniz yere dizayn edip yerleştirebilirsiniz. Bu tarz iplerde. Öyleyse şimdi bu parça benim önümde düz olarak duruyor. Çünkü bu üçlü gruplar parçamın düz kısmı V'ler tersten örülüyor. Şu anda parçanın düz kısmındayım. Hemen tersini çeviriyorum. Çünkü modeli V kısmındayım şu anda. V'sini örmem gerekiyor ve tersten örmem gerekiyor. Ne yapacağım? Şimdi bu iple kalan şu ipin 2 sırasını burada öreceğim. Sonra diğer kısma geçeceğim ama mantık aynı. Şimdi burada ne gösteriyorsam arkada ve diğer ön tarafta da aynısını uygulayacağız. Ben bir tarafta nasıl ilerlediğimizi size göstermek istiyorum. Hemen ilmeğimi çıkarttım. Dediğim gibi ters kısmındayım. Tersi çevirdim. Burada ilk örmüş olduğum ikili trabzan vardı. O ikili trabzanın hemen tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra hemen bu üçlü grupların ortasındaki ikili trabzana batıp ilk trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Sıra diğer üçlü grupta. Onun da ortasındaki ikili trabzana battım. 2 zincirimi çektim. Ve aynı boşluğun içine yine bir ikili trabzan. V'lerim oluşmaya başlıyor ki bir üst sırada hemen içlerine 3 tane ikili trabzanla doldurabileyim. Boşluğa geldim. İkili trabzan, 2 zincir,
Yine ikili trabzan. Şimdi bunu ayrım yaptığım yere kadar, yani burada 23 tane kutucuk ayırmıştım. 23'ün üstüne V'mi oluşturuyorum. Sonra burada nasıl yukarı çıkacağız göstermek istiyorum. Bu ayrımın olduğu yerdeki üçlü gruba geldim. Yani bu benim buradan 23. grubum. Hemen içine ördüm son üçlünün, 2 zincirimi çekip yine aynı boşluğun içine ördüm. Şimdi artık burada şöyle bir şey yapıyorum. Ayrım olduğu için bu boşluğun içine gelip bir ikili trabzan daha örüyorum. Daha sonra yine bir ikili trabzan örerek yükseliyorum. Arkasını çevirip her bir grubun içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Artık bundan sonrasında aslında farklı hiçbir şey yok. Bu parçayı yukarıya doğru aynı bu mantıkla devam ettireceğim. Kaç sıra öreceğime ise üzerime deneyerek karar vereceğim ama buraya geldiğimde bir tarafını tamamladığımda zaten sizlere kaç sırada kaç santime ulaştığımı söylüyor olacağım. Şimdi şunu da söylemek lazım. Bu yelek tahminim böyle 36'dan 42 bedene kadar uygun olabilecek bir yelek. Videonun sonunda yine bedenle ilgili size fikirler vereceğim. Bu dolgu kısmının da sonuna kadar geldiğimde yine bu sondaki trabzanın içine batıp ikili trabzanımı örüp artık burada ipimi kitleyip kesiyorum. Çünkü diğer ön ve arkayı öreceğim. Şimdi burada 2 sırayı bakın ayrımdan sonra şöylecene göstereyim. Örmüş oldum. Ayrımdan sonra. Şimdi hemen yine ters çeviriyorum. Çünkü ortanın V'sini örmeye başlayacağım. Ona nasıl başladım onu da başlayacağım. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi burada bitirirken biliyorsunuz bir ikili trabzanla bitirmiştik. İşte burada da yine başlarken de bir ikili trabzanla başlayacağım. Çünkü başlangıç da ayrım yerinden, burada bitiş de ayrım yerinden. Yani bu ayracın olduğu yere batıyorum. Bir ikili, parçayı ters çevirdim unutmayın. Bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra gelip buraya, buradaki üçlü grubun tepesine yine V'mi kuruyorum. Hep ortadaki ikili trabzanlara, arada 2 zincirle. Şimdi burada da sona kadar bu şekilde devam edeceğim. Sona kadar derken arkanın ayraçla ayırdığım sonuna kadar. Yani 16 tane kutucuğun üstüne V'mi örüyorum. Burada da diğer ayracın olduğu yere kadar şimdi geldim. Son üçlünün üstüne V'mi örüyorum. Ve hemen buradaki ayracın olduğu yere batıp bir ikili trabzan örüp yukarıya da bir ikili trabzanla yükseliyorum yine. Döndürüp boşlukların içini dolduracağım ama şimdi buraya da başlarken yine tersten batıp burada normal ikili trabzanım var, üstüne öreceğim, geleceğim. Bu ayracın olduğu yere geldiğimde bitirirken yine bir trabzanla sonlandıracağım. Bunu belirtmek isterim. Zaten anlaşılmıştır. Diğer parçayı ön tarafı örerken göstermiştim. Şimdi burada yükseldim yine. Yine arkasını döndürdüm. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi ayrı ayrı 3 parçayı da bu şekilde öreyim. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Daha sonra istediğim ideal boyuta geldiğinde buraya dönüp size ölçü verip sonlandırmayı, finali nasıl yapacağız göstermek istiyorum. 8 tane minik yumağımdan şu kadarcık kalana kadar yukarıya doğru kol evini ayırdıktan sonra ördüm. Yani kol evini ayırdıktan sonra 23 sıra olarak 3 kısmı da ördüm. Önler, arka. Kaç santim olduğunu söylemem gerekirse de 28 santim oldu bu 23 sıra ördüğüm yer. Şimdi yukarıda bir birleşme yaparak yeleğimin formunu vereceğim ama bu ortanın bir sırası eksik, son sırası. Bakın zaten şimdi yaklaştırdığımda göreceksiniz.
Bu böyle V'li sırada kaldı. Bu da aynen öyle. Bu ise V'li sırası örülürken bu iki parçaya birleşecek. Nereden birleşeceğim? Hemen onu da göstermek istiyorum. Birleşeceğim nokta böyle önüme yatırdığımda bu parçanın dışa bakan iki kenarını, köşesini bununla tutturup birleştireceğim. Bunun da tabii kol evine bakan kısmı, yani şu ve şu. Şunu birleştirdikten sonra da yeleğimle ilgili bütün işlemlerim bitmiş oluyor. Dediğim gibi bunu döndürüp şimdi V'lerini örerken birleştirmeye de başlayacağız her iki kenarla. Şimdi tersini çevirip parçanın diğer parçayı da birleştireceğim yerin alt kısmına aldım. Şöyle, yani bakın, kol evi oluşacak şekilde derin bir kol evi var. Üst üste koydum. Ve buradaki V'yi örerken karşıdaki örülmüş olan V'lerle birleşmeye başlayacağım. İlk olarak buraya trabzanımla yükseldim. Şöyle biraz kadrajı yaklaştırayım. Yükseldim. Tığımdan çıkıyorum. Burada örülmüş olan ilk trabzanın içinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra tığın üstüne ipimi alıp burada üçlü grubun ortasındaki trabzana geliyorum ve bir ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp karşıdaki örmüş olduğum ilk V'nin içine batıyorum. Bu ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine V'nin ikinci bacağını da örüyorum. Daha sonra tığımı ilmeğime geçirip buradaki orta yere yine geliyorum. V'lerimi örmeye devam ederken birleşiyorum. Bir zincir çektim. Yine karşıdaki V'nin içine batıyorum. Aradan geçirip bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine yine bir ikili trabzan örüyorum. Tekrardan sıra diğer üçlü grupta. Bir trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektim. Karşıdaki V'ye battım. İlmeğimi aradan geçirip bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine yine geliyorum. Bakın. Bunu altta 3 tane kutucuğun üstüne yaptım. Şimdi 5 kutucukla bunu tamamlayacağım. Bir trabzan, hop arkadan, tekrardan buraya geldim. Şimdi son üçlü grubun ortasına batacağım. Şöyle göstereyim de nasıl ilerlediğimizi. Bunu da yaptıktan sonra artık diğer yeleğin kenarı ile bunu birleştireceğim. Buraya geldim. Şimdi bir kenarını birleştirmiş olduk. Bakın alttaki 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucukla. Şimdi burada da 5 tane kutucuğu 1, 2, 3, 4, 5 ayırıyorum. Oraya kadar normal V'lerimi öreceğim arkayla birleşmeden. Şimdi buradaki kol evimiz burada birleşirken oluştu da. Şimdi ne yapıyorum? Bunu yine bu parçanın bu diğer köşesine doğru geldim. Diğer ön parçamı alıyorum. Bu parçayı böyle önüme getiriyorum. Bunu da bunun üstüne koyuyorum. Birleşeceğim yer ve bakın kol evim çok belli. Hemen önüme aldım. Şimdi burada 5 tane yaparken karşıda da tabii ki 5 tane V'ye birleşecek. Ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5. 5. V'nin içine batarak örmeye başlayacağım. Onu şöyle koyuyorum önüme hemen ve burada alttan bakın bıraktığım 5 tane kutucuk gördüğünüz gibi ilkinin içine ilk trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Hemen buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 demiştim. Onun arkasından batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum.
aynı boşluğun içine bir adet daha ikili trabzanımı örerken bunu da bu sıranın sonuna aynı az önce bu tarafını gösterdiğim gibi eklemeye devam ediyorum. Burada son trabzana gelene kadar ördüm. Şimdi son trabzanın içine de burada geliyorum. Hemen bir ikili trabzanımı örüp arkadaki örmüş olduğum tek trabzanın içinden ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle güzelce de kitleyip ipimi keseceğim. Ve yeleğimi oluşturmuş oldum. Bakın şimdi. Hemen ters de çevireceğim. Çünkü biliyorsunuz V'yi tersten örüyorduk ya. Tersten de çevirdim. Bakın şöyle yatırıyorum hemen. 36'dan 42 bedene kadar uygun olacak. Çok tatlış, yaz havasına, yaz mevsimine uygun çok tatlış bir yeleğimiz oldu böylece ne? Kol evimiz şurada. Bu önlerimiz zaten biliyorsunuz şöyle duracak, dökümlü. Bunun da kol evini düzelteyim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir kere dediğim gibi ip birçok projede kullanabileceğiniz gibi şahane bir ip. Döküm döküm, yumuşacık ve şu örmüş olduğum bu böylece bir yelek. Ben size hemen direkt şöyle arkadan uzunluğu da vereyim. Önden sağlanmalı olduğu için net bir uzunluk veremem ama arkadan uzunluğunu vereyim. 70 santim uzunluğunda oldu. Dediğim gibi 36'dan 40 hatta 42 bedeni bile zorlar. Çünkü bakın şöyle bir durumu var. Çok esneyen bir ip. Onu bile zorlar. O bedene bile uygun olabilir. Böylelikle Hobium'un Crown ipini beraberce deneyimlemiş olduk. Tabii ki siz farklı bir iple, elinizde var olan yazlık iplerle örebilirsiniz. Sadece ip ve el farkı, tığ farkını hesap edip benim verdiğim ölçüleri baz alın. Mesela ben 62 bademle başladım ama orada söylediğim aslında önemli olan kaç santimdi. 62 bademle kaç santime ulaştım. Aynı bedenleri örecekseniz belki siz 70 bademle, 80 bademle ulaşacaksınız ya da 55 bademle çok daha kalın bir ipse. Bunu lütfen hesaba katmayı unutmayın. Verdiğim sayılardan ziyade ölçüleri dikkate alın eğer aynı ipi kullanmıyorsak. Tabii ki bedeni büyütmenin yolunu birçoğunuz anlamışsınızdır. İlk başta başlarken ördüğüm 62 bademi arttırdığınız şekilde dilediğiniz ebatta bu modeli örebilirsiniz. Ona göre de arka ve önlerin sayılarını belirleyeceksiniz, arttıracaksınız. 62 bademi ördüğüm yeri kendi vücudunuzda en geniş yerde ölçerek, tutarak deneye deneye giderseniz çok daha rahat bedeninize uygun bir parçayı örmüş olursunuz. Buraya kadar izleyen arkadaşlarım bilirler ki ben her daim sizlerden bir kalp rica ederim. Şayet beğendinizse. Tabii ki çok teşekkür ediyorum buraya kadar izleyen herkese. Yorum ve beğenileriniz, aboneliğiniz benim için çok önemli. Unutmazsanız mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.